Şu kelime nasıl okunur? Seni bulacağım oğlum. Yo, bence bu şekilde değil. Bunu anlamak için işin teknik kısmına biraz eğilelim. Bulmak kelimesine gelecek zaman eki olan acak eklendiğinde kelime bulacak haline gelir. Ancak bir fiilde gelecek zaman eki olan acak varsa C harfinden önceki ünlü daralır. Yani A harfi U'ya dönüşür. Tabi bu söyleyiş de geçerli. Yani bulacak yazılır ancak bulacak şeklinde söylenir. Devamındaysa yumuşak G yer aldığını görürüz. Yumuşak G'de kelime içinde bulunduğu yere göre farklı şekillerde söylenir. Burada A, yumuşak G ve I harflerinin ard arda sıralandığını görüyoruz. Yani böyle bir düzende kendinden önceki ünlü harf olan A uzatılır. En sonunda kelimemizin okunuşu şu şekilde olur. Bulacağım. Seni bulacağım. Bu. Peki neden böyle? Neden bulacağım yazılıyor da bulacağım şeklinde telaffuz ediliyor? Bu sadece Türkçe'ye has bir şey değil. Dünyadaki neredeyse tüm diller yazıldığı gibi okunmaz. Ancak güzel Türkçemiz büyük oranda yazıldığı gibi okunan bir dildir. Şöyle durumlar var. Dil onu kullanan kişiler tarafından yani halk tarafından bizzat kendi belirlenir. Halk ağzı da nasıl en kolay yoldan iletişim kurarım buna doğru evrilir. Yani yapacağım yazılır mesela ancak yapacağım, yapacağım gibi telaffuzlar söz konusu olur. İstanbul Türkçesi de bunlar arasından en estetik duyulanı bize gösterir. Yani yapacağım, edeceğim gibi telaffuzlar. Buna da dilde kolaylık ilkesi deniliyor. Dilde ekonomiklik ilkesi, tutumluluk ilkesi gibi ifadeler de geçer. Bu sadece kelimeleri kısaltmakla olmaz. Mesela deyimler, atasözleri kullanmak da dilde ekonomiklik ilkesinin örnekleridir. Bitti mi? Hayır. Kelimeleri kısalttık, deyim ve atasözleri kullandık. Başka neler yapılabilir? Ses düşmeleri dediğimiz şeyler var mesela. Orada diye yazılır. Ancak orada diye okunduğu yerler vardır. Tabii ki resmi konuşmalarda orada şeklinde telaffuz edebiliriz. Ancak günlük konuşmalarda orada, burada gibi ses düşmeleriyle kullanırız daha çok. Bir başka durum, dilde tutumluluk ilkesine örnek, önce ve sonra kelimelerini ele alalım. Şöyle bir örnek olsun, önce eve geldim, sonra yemek yedim. Bunu daha ekonomik hale nasıl getirebiliriz? Şöyle olabilir, baştaki önceyi kaldıralım. Eve geldim, sonra yemek yedim. Bir anlam kaybı oluştu mu? Hayır. İle ve ise bağlaçları da bize yine kolaylık sağlar. Konuşmaları daha az yorucu hale getirirler. Örnek veriyorum, araba ile geldim cümlesi. Arabayla geldim demek mi daha kolay yoksa araba ile geldim demek mi? Şimdi araba ile dediğimizde araba kelimesinin sonundaki A harfinden sonra İ harfi geliyor. Yani A ünlüsünden İ ünlüsüne geçişte artikülasyon aygıtlarımız yorucu bir hale gelir. Oysa arabayla dediğimizde daha berrak bir okuma duyarız. İse bağlacında da yine durum aynı. O kişi hasta ise gelmesin demek yerine o kişi hastaysa gelmesin. Değil mi? Hasta ise daha zor bir söyleyişken hastaysa daha kolay bir söyleyiş sunmaktadır. Dilde en az çaba ilkesi bu şekilde işler. Daha detaylı pratikleri de vardır. Ancak temelde olanlar bunlar. Bu kadarını bile kullansak yeterli, fazla bile hatta. Pekala bu kadar. Konuyu işledik, bir şeyler anlattık. Bir örnek daha yapalım. Şu kelime nasıl okunur? Bakacağız.
Ne bakacağız? Bence böyle okunmaz. Yani tamam, telaffuz doğru, ancak vurgularda bir problem var değil mi? Demek ki her şey telaffuz değil. Elbette ilk örneği verdiğimiz cümle olan bulacağımdaki kurallar geçerli burada da. Bakacağız şeklinde telaffuz edilmesi gerekirken bakacağız gibi garip bir tonlamayla, vurguyla bir telaffuz duyuyoruz. Demek ki her şey telaffuzdan ibaret değil. Ayrıca kelimenin sonunu uzatmak da iticilik katar. Bakacağız. Z de S'ye dönüşüyor. Hani kıymetlimiz gibi bir teatral bir seslendirme vardı ya, Gollum karakteri. O karaktere özgü bir şeydi. Yani vurgular, tonlama, bunlar da önemli şeyler. Bir sonraki videomuzda vurgular üzerinden bir şeyi anlatacağım. Özellikle yükselen tonlama konusunda. Bakacağız. Seni bulacağım lan sarı kafa.